Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en lezzetli taze börülce tarifini hazırlıyoruz. Bunun için taze börülceleri güzelce yıkadıktan sonra şimdi sap kısımlarını ayıklıyorum ve ardından ortadan ikiye kırıp börülceleri hazırlıyorum. Eğer böyle kenarında kılçığı varsa onları da mutlaka temizleyin. Eğer boyu çok uzunsa 2 ya da 3'e bölerek hazırlayabilirsiniz. Börülceleri temizleyip ayıklayıp hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi diğer malzemeleri doğramaya. 2 tane orta boy soğan kullanacağım. Onları gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde doğruyorum. 4 diş sarımsak kullanacağız börülce yemeği için. Sarımsakları önce bıçakla ezip ardından ince şekilde kıyarak hazırlıyorum. Son olarak domatesleri de gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğrayıp hazırladıktan sonra artık yemeğin yapımına geçebiliriz. Bir tencerenin içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağını alıyorum. İçerisine doğramış olduğumuz 2 tane orta boy soğanı ekleyip pişirmeye başlıyorum. Soğanlar biraz yumuşamaya başladıktan sonra sarımsakları ilave ediyorum. Ve soğanlar iyice yumuşayıncaya dek pişirmeye devam edeceğiz. Soğanları güzelce soteledim ve artık güzelce yumuşadı. Oradan da fark edebiliyorsunuzdur. Şimdi yarım kilo taze börülceyi tencerenin içerisine ekliyorum. Soğanlarla taze börülceyi iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde iki sebzeyi güzelce soteleyeceğiz. O yüzden soğanlar altta kalıp yanmasın diye iyice karıştırıyorum. Ara ara karıştırarak börülcelerin rengi böyle tatlı bir yeşil rengi alıncaya dek sotelemeye devam ediyoruz. Hepsi o yeşil rengi aldıktan sonra şimdi yarım su bardağı sıcak su ilave ediyorum üstünden. Ve kapağını kapatıp 10 dakika bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Börülce yemeği biraz piştikten sonra şimdi 1 tatlı kaşığı tuzunu ilave edip karıştırıyorum. Ve üzerinden domateslerini ekliyorum. Şimdi zeytinyağlı taze börülce yemeğinin kapağını kapatıp orta ateşte yaklaşık 1 saat yavaş yavaş pişmeye bırakacağız. Ara sıra kontrol edin mutlaka, suyunu iyice çekmiş olabilir. Su ilavesi gerekirse eğer biraz daha su ilave edebilirsiniz. Ama taze olduğu için ve domateslerin de suyu çıkacağı için muhtemelen gerek duymayacaksınız. Hemen ben bir çatalla kontrol ediyorum pişmiş mi diye. Henüz istediğim yumuşaklığa gelmediği için biraz daha pişirmeye devam edeceğim ve tuzu da azdı. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi tekrar kontrol ettiğimde bakın börülce yemeği suyunu çekmiş vaziyette ve istediğim yumuşaklığa da geldi. Yaklaşık 1 saat bu şekilde pişirdikten sonra artık taze börülce yemeği hazır. Yemeğin altını kapattıktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağını yemeğin üzerinden gezdiriyorum ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlenmeye bıraktım. Oda sıcaklığına geldikten sonra zeytinyağlı taze börülce yemeğini hemen servis tabağına alıp size de servis etmek istiyorum. Hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli zeytinyağlı tariflerinden bir tanesi. Her ne kadar börülcenin tadı taze fasulyeye benzese de kesinlikle çok daha farklı bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ettiğim en güzel yemek tariflerinden bir tanesi. Eğer hazırladığımız zeytinyağlı börülce tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.